Herkese merhabalar, Nefis Yemek Tarifleri Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle hem yumuşaklığı hem de lezzetiyle deneyenlerden çok beğeni alan muhteşem sodalı poğaça tarifi paylaşacağım. Dilerseniz bu poğaçaları poşetleyip dondurucuda da saklayabilirsiniz. Daha sonra çıkarıp ısıttığınızda tazesi gibi yine yumuşacık tüketebilirsiniz. Şimdi dilerseniz çok uzatmadan hemen pufuduk poğaçaların yapılışına geçelim. Hamuru için yoğurma kabına 1 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 yumurta akı ve 1 şişe maden suyunu ekleyerek tel çırpıcı ile güzelce karıştıralım. Bu aşamada malzemelerimizin oda sıcaklığında olmasına mutlaka dikkat edelim. Aksi halde poğaçalarımızın kabarmasını ve yumuşaklığını çok etkileyecektir. Ayrıca merak edenler için eklemek istiyorum. Benim kullandığım su bardakları klasik 200 mililitrelik su bardaklarından. Daha sonra 1 tatlı kaşığı tuz, 2 yemek kaşığı toz şeker ve 1 paket instant mayayı ilave ederek tekrar iyice karıştıralım. 1 paket instant maya yerine 1 paket yaş maya veya 1 yemek kaşığı kuru maya da kullanabilirsiniz. Evinizde hangi maya varsa onunla hazırlayabilirsiniz. Yalnız kuru maya kullanacaksanız mayanın aktifleşmesi için bir 10 dakika kadar bekletin. Daha sonra 6 su bardağı unu yavaş yavaş ekleyerek hamuru yoğurmaya başlayalım. Unu yavaş yavaş ekleyelim ki hamuru yoğurması kolay olsun. 5 su bardağı undan sonra kontrollü olmanızda fayda var. Kullandığınız unun cinsine, kalitesine ve malzemelerdeki ufak tefek farklılıklardan dolayı un miktarı değişebilir. Hamurumuz ele yapışmayan yumuşak kıvamlı bir hamur olmalı. Çok fazla un ilave ederek hamuru sertleştirmeyin. Aksi halde poğaçalarınız da istediğiniz gibi kabarmaz ve sertleşebilir. Hamurumuz hazır. Şimdi yoğurma kabının üzerine streç filmle kapatıp bir örtüyle sararak 1 saat mayalanmaya bırakalım. Hamurun güzelce mayalanabilmesi için ortam sıcaklığı da önemli. Soğuk yerde bekletirseniz hamurunuz istediğiniz gibi kabarmayacaktır. Yaklaşık 2 katına çıktıktan sonra mayalanan hamurun üzerine açalım. Birkaç kez yoğurarak havasını çıkartalım. Merak etmeyin, yağlı bir hamur olduğu için hamuru toparlaması oldukça kolay olacaktır. Şimdi şekillendirme aşamasına geçebiliriz. Öncelikle fırın tepsimize pişirme kağıdından bir tane alarak yerleştirelim. Pişirme kağıdı sayesinde hem poğaçaların tabanı eşit bir şekilde pişecek hem de tepsimiz kirlenmeyecektir. Hamuru tezgahın üzerine alarak toparlayalım. Daha sonra hamuru önce ortadan ikiye, ardından her iki parçayı da mümkün olduğunca eşit bir şekilde 10 parçaya bölerek toplamda 20 adet hamur elde edelim. Her bir parçayı dıştan içe doğru toparlayalım ve avuç içerisine yuvarlayarak beze haline getirelim. Yine burada ek olarak hatırlatmak istiyorum. Yapacağınız poğaçaların şekline veya boyutuna göre siz dilediğiniz miktarda parçaya da bölebilirsiniz. Bezelerden bir tanesini alalım ve elimizle hafifçe bastırarak genişletelim. Üzerine peynirli maydanozlu iç harcından yerleştirelim. Hamurun uç kısımlarını ortada birleştirerek yapışmasını sağlayalım ve avuç içerisine yuvarlayarak şekil verelim. İç harcını dilediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Patates, kaşar gibi farklı malzemeler de bu tarife çok yakışacaktır. Hamur bitinceye kadar diğer bezeleri de bu şekilde hazırlayalım. Ben gördüğünüz gibi daire şeklinde poğaçalar yapmayı tercih ettim. Fakat siz sevdiğiniz farklı iç malzemelerle farklı şekillerde de hazırlayabilirsiniz. Poğaçaları fırın tepsisine yerleştirelim. Üzerlerine her yerine gelecek şekilde yumurta sarısı sürelim. Son olarak üzerlerine çörek otu ve susam serpelim. Dilerseniz susam ve çörek otunu karıştırarak kullanabileceğiniz gibi sadece susam veya sadece çörek otu da kullanabilirsiniz. Tercih sizin. Yaklaşık 15-20 dakika tekrar mayalanması için beklettiğimiz poğaçaları 180 derece fırında kontrollü bir şekilde 25 dakika pişirelim. Poğaçalarımızın ilk sıcaklığı çıktıktan sonra servis edelim.
Bakın puf puf kabarmış sünger gibi, içini de bölerek sizlere göstermek istiyorum. Kesinlikle hamur değil, gayet güzel pişmiş durumda. Sizler de mutlaka bu şekilde deneyin. Pikniğe giderken, kahvaltılarda, çayın yanında, yolculuk esnasında yapabileceğiniz muhteşem bir tarif. Yorumlarınızı her zaman bekliyor olacağım. Eğer tarifi denerseniz fotoğraflarınızı Instagram'da Nefis Yemek Tarifleri sayfasına etiketleyerek paylaşabilirsiniz. Ayrıca yine fotoğraflarınızı Nefis Yemek Tarifleri uygulamasında ilgili tarifin altına eklerseniz sizden sonra gelip deneyeceklere de fikir vermiş olursunuz. Açıklamalara tarife detaylı olarak ulaşabileceğiniz bağlantıyı ekliyorum. Bu bağlantıya tıklayarak bu tarifi Nefis Yemek Tarifleri uygulamasında açabilir, tarif defterlerinize ekleyebilir ve dilediğiniz zaman kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Henüz kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve yeni gelen tarifleri kaçırmamak için zili tıklamayı unutmayın. Videoyu vakit ayırıp sonuna kadar izlediğiniz için özellikle teşekkürler.